Peynirli kadayıf tatlım bitti. Bakar mısınız şu güzelliğe? Şahane pişti. Şerbetini çekti. Şimdi sunum zamanı. Merhaba arkadaşlar. Servenin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere peynirli kadayıf tatlısı yapıyorum. Yapım aşaması: öncelikle 3 su bardağı toz şekerim var. 3 su bardağı toz şekerimi 2,5 su bardağı su ilave ediyorum. Bakın 2 bardak. Bir tanesi yarım. Tam 2,5 su bardağı. Şimdi kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. 125 gram tereyağımı kısık ateşte eritmeye başlıyorum. Sade yağ yapacağım. Siz dilerseniz tereyağı yerine margarin kullanabilirsiniz. Şekerimiz eriyene kadar karıştıralım. İçerisine bir dilim limon bırakıyorum. Şimdi tereyağımız bakın kaynadı. Kısık ateşe alıyorum altını, ocağımı. Üzerindeki köpükleri mutlaka alın bu şekilde. Eğer almazsanız tatlıda kararma yapabilir. Baklava yaparken de aynı işlemi uyguluyoruz. Tüm tatlılarda köpükleri mutlaka alın. Bu şekilde sade yağ almış oluyor. Hatta daha ince ayrıntılanmak isterseniz şöyle çay süzgüsüyle çok rahat alabilirsiniz. Şerbetim kaynadı bakın. Şimdi kısık ateşe alıyorum. 5 dakika kaynatıyorum. 5 dakika sonra ocağın altını kapıyorum. Tereyağıyla ısıya dayanıklı kabımı güzelce yağladım. Sizin için bir tanesini daha yağlıyorum. Her noktasını mutlaka tereyağı değmesi gerekiyor veya margarin. Yoksa kalıptan çıkmaz. Bir de tereyağının bir özelliği tatlımızın güzelce kızarmasını sağlıyor arkadaşlar. Bu kısmı çok önemli. Bakın her yerini güzelce yağladım. Fazlalığını da alıyorum. Tel kadayıflarımı bu şekilde tek tek bu şekilde açtım. Şey kalmasın arkadaşlar, yapışık bir yeri kalmasın. Bunları mutlaka açıyoruz. Bu şekilde. Bakın. Yoksa hamur olur. Her noktasını açtım ama koparmadım, bakın bütün. Tek tek açtım. Bu şekilde. Tel tel. Şimdi eritip soğutmuş olduğum yağdan üzerine döküyorum. Biraz karıştırıp tekrar yağını ilave edeceğim. Her noktasına tereyağının değmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Bakın güzelce karıştırıyoruz. Kadayıfın püf noktası budur. Güzel olmasını istiyorsanız özen gösterin lütfen. Karıştırdım. Kalan yağımı da yine içerisine bırakıyorum. Dibindeki tortuyu dökmüyorum. Çünkü o kararma yapar. Bu kadar yeterli. İyice karıştırdığımı emin olduktan sonra kaselerime yerleştireceğim. Püf noktasını söylüyorum. Kaselerimi yağladıktan sonra buzluğa attım ve dondurdum. Bakın buz gibi şu anda. Şu hazırlamış olduğum şerbetten soğudu. Şerbetim soğuk. Şöyle alıyorum kaseme ve tek tek bakın bu şerbette kaselerimin içini güzelce şerbetle ıslatıyorum. Bu aşamada kesinlikle kaselerinizin soğuk olması gerekiyor. Bu şerbetin erimemesi için tek tek bütün kaselerimin her yerini, buradaki bu şerbeti sürmemdeki amaç kadayıfımızın daha kırmızı olması için. Bakın. Yarıya kadar koyuyoruz. Şöyle bastırıyorum. Bakın yarıdan daha az oldu. Devam ediyorum koymaya. Şimdi şöyle tekrar hafif bastırıyorum. Bu aşamada arasına artık peynir koyacağız.
tuzsuz yağlı peynirimizi. Bu kadar yeter. Çok fazla koymayın, taşma yapıyor. Daha sonra üzerine tekrar yağlamış olduğumuz kadayıfımızı açarak ilave ediyoruz. Şimdi sıkıştırmak bu aşamada çok önemli. Boş kasemizi alıyoruz ve bastırıyoruz. Bakın. Sıkışması gerekiyor. Şöyle iyice sıkıştırdık. Bakın boşluk kaldı. Biraz daha kadayıf ilave ediyorum. Ve birinci kasem bu şekilde hazır oluyor. Tekrar bastırıyorum. Evet. Şu şekilde gösteriyorum size. Hazır. Tepsiye su koydum. Isıya dayanıklı kaplarım, fakat mutlaka tepsinizin altına su koyun. Çatlamaması için. Peynirli kadayıf tatlı hazırladım. 6 kase çıktı. 180 derece fırında pişecek. 1 santimlik üzerinde bir boşluk bıraktım. O da şerbeti için. Piştikten sonra dökeceğim. Fırınımızın alt katına koyuyoruz. Çünkü cam kapta kızarma olayı gecikiyor. Orta kata koyarsanız üzeri hemen kızarıyor ama altı pişmiyor. O yüzden fırınımızın alt rafına koyuyoruz. Kadayıf tatlılarım fırından çıktı. Bakar mısınız? Uzun süre pişirdim arkadaşlar. Siz de acele etmeyin. Böyle nar gibi kızarana kadar pişmelerine izin verin. Peynirli kadayıf tatlım, bakar mısınız nasıl muhteşem oldu. Şimdi bu sıcaklıkta soğuk şerbeti verirsem kaselerim çatlar. Bir 15 dakika tatlımın ılımasını bekliyorum oda sıcaklığında. Daha sonra şerbetini vereceğim. Soğuk şerbetini yavaş yavaş veriyorum. Alıştıra alıştıra, bakın, biraz biraz. Çünkü daha kaselerimiz çok sıcak. Bütün şerbeti 6 kaseme paylaştırıyorum. Şimdi 1 saat şerbetini çekmesini bekliyorum tatlımın. 6 porsiyon peynirli kadayıf tatlım pişti, hazır. Bakın, diğerlerini hazırladım sunuma. Bir tanesini ayırdım. Şimdi sizin için bu şekilde, bakın, kapatıyorsunuz. Yağladığımız için bu kadar kolay çıkıyor arkadaşlar. Antep fıstıklarını ben bütün olarak alıyorum. Kendim bu şekilde kesiyorum. Peynirli kadayıf tatlım bitti. Bakar mısınız şu güzelliğe? Şahane pişti. Şerbetini çekti. Şimdi sunum zamanı. Peynirli kadayıf tatlımdan 6 porsiyon çıktı. Siz dilerseniz arttırabilirsiniz. Bu güzel tarifimi sizlere öneriyorum. Hepinize afiyet olsun. Bakar mısınız şu güzel sunuma? Lezzeti de bir o kadar şahane. Fırında tereyağında pişti. Sonra üzerine soğuk şerbetini verdim. Şu güzellik meydana geldi. İçi de peynir dolu. Biraz sonra tadım ve sunum yapacağım. Eğer bu güzel tarifimi beğendiyseniz ve hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Lütfen Selvi'nin mutfağını izlemeye devam edin.
Peynirli kadayıf tatlımın tadımını yaptım. Bir tanesini yedik. Muhteşem bir lezzet. Şimdi tadım zamanı. İçine peynirini bol koyduğum için arkadaşlar, bakar mısınız şu manzaraya? Size şu manzarayı göstermek istiyorum. Şu şekilde. Kusura bakmayın, elimle göstermek durumundayım. Çünkü içindeki peynirini göstermem için tabi 1 saat oldu. Siz sıcak keserseniz evde arkadaşlar bu peynir akıyor. Bakın şu güzelliği. Altı da ne kadar güzel pişti. Şimdi sizin için bir parça tadım yapıyorum. Bakar mısınız? Bir de dokusunu göstermek istiyorum. İç dokusunu bakın. Hiç hamur olmadı. Tel tel ayrılıyor. İşte kadayıf tatlısında yapışmadan eğer yaptıysanız bu önemli. Bakın. Hmm, hmm, hmm. Muhteşem. Süper. Bu tarifi mutlaka deneyin arkadaşlar. Süper bir tarif.